MG4 Luxury ile bugün 3. gün. Yine sabahleyin erken derken saat 8.30-9 gibi yola çıkacağız ve yine sıcaklık 11 derecelerde. İlk önce şu şekilde göstereyim. Koltuk ısıtmalar ve direksiyon ısıtmayı açtım. Direksiyon ısıtması da koltuk ısıtmaları da çok güzel çalışıyor. Sırt ısıtması da var. Biraz 4-5 dakika sonra klimayı da çalıştırıyorum. Bugün sabahleyin Selçuk Kalesi'nden başlamak istedik. Selçuk Ayasuluk Kalesi olarak geçiyor. Aynı zamanda Saint John anıtı da buradaymış. Girişte bu şekilde bir bilgilendirme tabelası bizi karşılıyor. Epeyce turist kafileleri geliyor bu bölgeye. Zaten Selçuk çok fazla turistik bir bölge. Yani tarihi kalıntıların, tarihi yerlerin çok fazla olduğu bir yer. Kavalcımız da çalıyor. İşte kalenin, kilisenin olduğu bölümler. Burası aynı zamanda Selçuk'a yukarıdan da bakan bir yer. Manzarası da bakalım. Evet. Selçuk'un arka tarafına bakan bir kısım sanırım. Ama çok güzel bir panoramik görüntü var burada da. Hava sabahleyin bayağı bir serin. Yani biz Bodrum'dan alışık olmadığımız bir seviyede serinlik var. Burası da sanırım 2500 yıllık falan var. Burası kilise. Yuhanna Kilisesi. Hazreti Meryem'in de son yıllarını geçirdiğine inanılan o Meryem Ana evinin olduğu yerde de ismi geçiyordu. Müze kartla giriş yapılabiliyor buraya. Şimdi bir de kale tarafına gidelim. Oradan da manzarayı gösteririm. Kaleye çıkışta Saint Jean Kilisesi'nin aynı zamanda böyle minyatür bir yapısını da yapmışlar, yerleştirmişler. Bayağı büyük bir kiliseymiş. Bu şekilde bir bilgilendirme tabelası da koymuşlar. Sabah pususu. Burada da tepeyle ilgili bilgi var ve yukarıdan çekim fotoğraflarını da koymuşlar buraya. Tam kaleye çıkarken yol üstünde zaten. Aynı zamanda burada kazı evi de var. Yani kazı çalışmalarını yürütenlerin kaldığı bir ev de var. Kaleyle ilgili bir bilgilendirme tabelası da var girişte hemen. Yine aynı şekilde yukarıdan çekilmiş fotoğraflarını da koymuşlar. Kalenin hemen girişinde yine bir bilgilendirme tabelası var. Bayağı eski fotoğrafları var buradaki çalışmaların, yani eski dönemindeki ilk sanırım restorasyon çalışmaları veya arkeolojik çalışmalar yürütüldüğü dönemdeki tabelası var. Fotoğrafları var daha doğrusu. Kalenin bu girişinden de görüldüğü kadarıyla kalenin bütünselliği gerçekten çok iyi korunmuş. Kalenin giriş kısmından kaleyi bir bütün olarak görebiliyorsunuz. Yani birçok şehirde kale vardır, onu biliyoruz zaten. Birçok şehirdeki kalede genelde yıkıntı şeklinde kaleler. Ama buradaki kale ya restorasyon çalışması yapıldığı için muhtemelen o şekilde iyi korunmuş. Yani şu anda iyi bir durumda. Selçuk Kalesi'nin en üst tepesinden Selçuk Ovası'nı bu şekilde muhteşem bir görüntüyle görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir ova. Yani gördüğüm kadarıyla muhteşem bir görüntü. Çok verimli bir ovaya benziyor. Bu tarafa baktığımızda da işte şehir gelmiş oluyor. Yine burada kalıntı var. Kilise kalıntısı. Selçuk'un diğer tarafına bakalım. Evet. Bu kısımda Selçuk'u bir kenti bir bütün olarak buradan görebiliyorsunuz. Ama şu anda sabah saatleri olduğu için müthiş bir pus ve sis var. Çok net bir görüntü yok. Kale dediğim gibi sadece kaleden oluşmuyor. Burada bir yerleşim de varmış aynı şekilde. Kilise, işte dini yetkililer, görevliler. Bu da kiliseden kalan kısım. Ve ayakta kalmış. Saint Jean'ın mezarının olduğu yer. Burada turistler geldiklerinde ayin falan da yapıyorlar. Dua falan okuyorlar daha doğrusu. İşte kaleye de buradan bakıyor. Kale ve Saint Jean'ın mezarı birlikte. Sütunlu Cadde, Meclis Binası, Agora, Roma Hamamı. Çok büyük bir alan tabii ki. Nisa Antik Kenti bayağı büyük bir alan. O nedenle arabayla
girdik ve arabayla dolaştık. Bazı yerlerde durarak onları da gözlemliyoruz. Burası Sütunlu Cadde. Yani buranın hepsi ortaya çıkarılmış olsa çok çok büyük bir antik kent. O net bir şekilde görülüyor. Sütunlu yolun biraz daha sağ tarafına doğru kalan yerde de yine bu şekilde küçük bir amfiteyatro var. O küçük amfiteyatronun olduğu yer meclis binasıymış. İşte onunla ilgili burada da bilgilendirme tabelası var. Yani toprak altında kalıp halen çıkarılmayan o kadar çok büyük bir alan var ki yani gez bitmiyor. Ve işin en güzel tarafı da şu ki çok hoş zeytin ağaçları içinde geziyorsunuz. Zeytin ağaçları içinde dolaşıyorsunuz. İşte böyle zeytin ağaçlarının arasından ilerliyoruz ve sütunların arasında başka bir tarihi yapının olduğu bölge. Evet, burası da ayrı bir sütunlu yol. Ya Efes'e daha önce gitmiştim. 3 defa gittim dediğim gibi ve çok etkileyici bir yer gerçekten. Ama ben buraya ilk defa geliyorum Nisa Antik Kenti'ne ve iyi ki gelmişiz. Burası da Efes kadar etkileyici olabilecek bir yer. Arkeolojik kazı çalışmaları bitmiş olsa Efes kadar etkili olabilecek bir yer. Ama çok uzun yıllar alabilecek ve çok maliyetli bir iş olduğu için muhtemelen bizim görebileceğimiz dönemlere denk gelmez diye düşünüyorum. O nedenle vakti olanlar, fırsat bulanlar buraya gelsinler öneririm. Şimdi diğer taraftan geri döndüğümüzde bilgilendirme tabelasını gördük. Biz arabayla sona geldik, en sona ve en sondan itibaren başa doğru gidiyoruz. Sütunlu Cadde ile ilgili bilgilendirme de bu kısımda. Hemen giriş kısmında. Az önce diğer tarafından görmüştük. Şimdi bu tarafından görüyoruz. MG4 Luxury ile Nisa Antik Kenti'ndeyiz. Büyük amfiteyatronun olduğu yerdeyiz şu anda. Antik tiyatronun sağ tarafındaki altındaki kapıdan girdik. Girişimizi yaptık. Merdivenlerden arenaya çıkıyoruz. Evet. Büyük amfiteyatronun olduğu kısma çıkıyor. Buradaki bu sağ kapıdan girdik. Büyüleyici bir atmosferi var. İşte burada sütunlu bölgeler. Birazdan bilgilendirme tabelasında okuruz. Yine büyük amfiteyatronun diğer tarafına geçtik. Giriş olan o bölüm kapalı. Büyük sütunların olduğu bölüm. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten büyüleyici. Kesinlikle gelmenizi öneririm. Amfiteyatronun hemen sol tarafında araştırma ve kazı tarihçesi ile ilgili bir bilgilendirme tabelası var. Amfiteyatro ile ilgili bir bilgilendirme var. Sonrasında ister bu solundaki kapıdan, isterseniz de daha sonra ilerideki sağdaki kapıdan giriş yapabiliyorsunuz. Amfiteyatrodan aşağıya ana giriş kısmına doğru giderken burada kütüphane var. Kütüphane kısmı. Orası da bayağı bir yıkılmış ama bayağı bir kısmı da ayakta. Aynı zamanda kazı çalışmaları bu kütüphanenin gerisinde de devam ediyor. Zeytin ağaçlarının köklerini koruyacak şekilde etraflarını kazımışlar. Geri kalan kısmında kazı çalışması yapıyorlar. Yani zeytin ağaçlarını da korumuşlar. O da güzel bir şey olmuş. Zeytin ağaçları da çünkü çok büyük ve tarihi. Otojet'te durduk. Çine yolu üzerinde. 120'lik istasyon zaten. Başından beri 120'ye yakın veriyor. Tam Çine'ye girişte sayılır. Kafesi var. Tatlıları falan çok güzel. Bakalım. Evet, buranın kabak tatlısı zaten çok ünlü. Kabak tatlısı da var. Ama biz kabak tatlısını Mehmet Zengin diye bir köfteci var. Çine köftecisi. Çine'nin köftesi güzel. Biz buraya belediyenin davetlisi olarak gelmiştik. Bodrum Fotoğraf Sanatı Derneği olarak. Çine'de zeytin hasatını fotoğraflamıştık. Aynı zamanda zeytinle ilgili o doğal zeytin ağaçlarının olduğu alanları fotoğrafladık. En baştan yani toplanmasından zeytinyağının çıkarılmasına kadar evreyi tamamen fotoğrafladık ve bu bir sergi olarak da yer almıştı. Hem Çin'de yer aldı hem de dijital olarak yer aldı. Onun da linkini koyarım. Bodrum Fotoğraf Sanatı Derneği'nin YouTube kanalında da var. Otojet'in orada Pastathane 009 kafeteryaya girdik. Nursel
Türk kahvesi istedi. Yanında bir Dubai çikolatası, bir tarçınlı kurabiye. Limonata. Ben de ekler istedim. Limonata da yanında hediye veriyorlar. Ben bir filtre kahve istedim. Bakalım şimdi lezzetine bakacağız. Nasıl? Taze. Taze güzel, evet. Yani ekler sevenler, pasta sevenler. Ama burada şey de var. Kabak tatlısı da var. Buranın ünlü kabak tatlısı. Dubai çikolatası nasıl? Şimdi tattıracağım sana, onu yedireceğim. Bu çok ünlendi ya hocam. Acayip ünlendi. Artık herkes yapıyor. Ev yapımı olduğu için bu biraz erimiş gibi. İçinde fıstık mı var? Tabii. Bolca fıstık var. Bolca fıstık var içinde. Çok ünlendi yani. Filtre kahve. Biz devam edelim. MG4 Luxury ile elektrikli ile yollarda. Mehmet Zengin'e geldik ve şu fiyat listesi bu şekilde. İşte önden bir sıcak susamlı ekmek, pideki tarzında bir ekmek geliyor sıcak. Sonra köftesi, buranın Çine köftesi ünlü işte ve kendi ayranları. Şimdi tadına bir bakalım. Biber yemeyeceğim. Bundan yiyeyim bakayım. Buranın köftesine bayılıyorum. Önceden de geldiğimde zeytin toplama işini fotoğraflamaya geldiğimizde de çok yiyorduk. Gerçekten çok güzel. Kabak tatlısını da çekeceğiz birazdan. Kabak tatlısı da çok güzel. Kabak tatlımız geldi. Tahinli ve cevizli kabak tatlısı. Şimdi kabak tatlımızdan bir tadalım bakalım. Sanırım kirece yatırarak yapıyorlar bunu. Evet, kirece bak. Değil mi? Kirece batırarak yatırıyorlar. Dinlendirerek, dinlendirerek. Çok güzel. Yani kabak tatlısı seviyorsanız çok seveceğinize eminim. Hakikaten bu işi güzel yapıyorlar. Yani köfteyi ve çok güzel yapıyorlar, çok evet. Güzel yapıyorlar. Bravo. Çok güzel. Yaklaşık 850 kilometrelik yolculuk yaptık 3 gündür. 3 gün önce çıkmıştık. Araba zaten 8-10 kilometrede falandı, yani tam hatırlayamıyorum. Böylece 3 günlük yolculuğun sonuna geldik. Şimdi baktığımızda yolda tabii şarj da etmiştik. %57 ile geldik. Toplam 850 kilometrede 18.1 kWh gösteriyor. En son ilk çıkışımızdaki %95 ile çıkmıştık. Yine %95'e getirip maliyet hesabını da yapacağız. Aracın bir de gece görünümünü çekmek istedim. Gece gerçekten güzel görünüyor. Arka taraf çok hoş görünüyor. Frenlere basınca da yanıyor aynı şekilde. Şuradaki şu kırmızı ışıklar tam bir spor bir hava veriyor. Spor araç havası veriyor. Şöyle gösterebilirim. Farları da spor tarzda olduğu için güzel duruyor. Duruşu çok iyi, yani aracın dışarıdan görünümü gerçekten güzel. Merhabalar, selamlar herkese. Şimdi gelelim 3. güne. 3. günde de Efes'ten sabahleyin yine erken saatlerde çıktık. Selçuk Kalesi'ne gittik. Selçuk Kalesi bildiğimiz şehirlerde olur ya kaleler. Onlardan farklıydı. Bir defa kale bütünlüğünü güzel korunmuş. Yani restore edilmiş ve güzel bir şekilde restore edip bütünlüğünü korumuş. Oradaki kilise, oradaki bir yaşam alanı, oradaki dini görevlilerin geçmişte kaldığı yerler ve hatta bazı evler falan varmış. Onlar da ortaya çıkarılmış. Beğendim Selçuk Kalesi'ni. İyi ki gitmişiz. Ondan sonra yola koyulduk ve Nisa Antik Kenti'ne geçtik. Bu arada kahvaltı yaparken boşuna durmayalım. Aslında ihtiyacımız yoktu şarja ama dedim ki Aydın merkezde işte otopark
otoparkta ZES'in şarj istasyonu gözüküyordu. Oraya gideyim mi dedim. Gökhan Bey'e selam olsun. Kapalı otoparklara, AVM'lere şarj istasyonu konulmasına karşıyım. Girmesi ayrı bir dert. Çıkması ayrı bir dert. Şarj istasyonu problemli olursa o ayrı bir dert. ZES'te de problem vardı. Boşu boşuna 15-20 dakikam gitti orada. Neyse oradan çıktık. Yol üstünde bir kahvede mola verdik. Simit, tost falan yedik. Çay içtik. Sonrasında Nisa Antik Kenti'ne gittik ve Nisa Antik Kenti'ne ben ilk defa gittim. İnanın Efes kadar etkileyici bir yer. Çok büyük bir yer ve orası ortaya çıkarılmış olsa, büyük kısmı kazıların tamamlanmış olsa Efes kadar etkisi olabilecek bir yer. Çok beğendim Nisa Antik Kenti'ni de. Nisa Antik Kenti'ni epey bir dolaştıktan sonra dönüşte Çine yolu üzerinden geldik. Çine'de hem kahve molası verdik, şarj ettik arabayı. Aslında çok fazla da şarja ihtiyaç yok. Zaten eve de %57 şarjla geldik. Fazla bile şarj ettik. Hatta erken kapattık şarjı. Geze geze gelmiş olduk. Bizim gibi emekli olursanız elektrikli aracınızla güzel, ekonomik, çok güzel gezersiniz. Ülkemizin zenginlikleri, kültürel zenginlikleri gerçekten çok fazla. Çok fazla gezilecek yerleri var. Doğal güzellikleri de çok fazla. Mümkün olduğunca zaten bunları tekrar tekrar gezmek istiyoruz. Daha önceden çoğu yerini gezmiştim ama tekrar hatırlamak, tekrar gezmek istiyoruz. Çok fazla izlenmiyor gezi videoları ama ben kendime de anı biriktiriyorum. Her videonun açıklama kısmına da dakikaları ve konuların olduğu kısımları yazıyorum. O dakikalara tıklayarak izleyebilirsiniz. Yani bütününü de izlemek zorunda değilsiniz ilginizi çekmiyorsa. Nihayetinde yolculuğumuzu da 3. günün sonunda tamamlamış olduk. Gittiğimiz yerlerde doğa gezisi de yapmış olduk. Araçtan da genel olarak memnun kaldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.